Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Medede ya Resulullah, medede ya saadet ashab-ı Resulullah, medede ya meşâhına. Resulullah, meşâhına, fazla sen, şimdi zimmadna al-Hukani, medede tarikatuna as-suhba vel hayr fil cemiyye. Allah cemiyetimiz daim olsun, hayırlı cemiyetler olsun inşallah. Selamun Aleyküm yine. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ati'ullaha ve ati'u Resulâ ve ulul emri minkum. Allah'ın emri, Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin diyor. Ondan sonra ulul emir dedi, sizin olduğunuz yerdeki hükümet, onlar ne emrediyorsa Allah'ın emrinin muhalif olmadıkça onları tutun diyor. Şimdi ahir zamanda yaşıyoruz. Bu zaman sabır zamanıdır. Kim nerede yaşarsa oradaki ulul emre itaat etsin. Sen bunu yapma deyince ona muhalefet etme. Yani dünya işleri bakımından. Çünkü وَلَا تُلْكُ بِاَيْدِيكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ diyor. Ayet-i Kerime gene tehlikeye atılmayın diyor. Tehlike olan şeyi yapmayın diyor. Bizim ibadetimize, hayatımıza karışmadıktan sonra bir zarar yok. Başka şeyler bize farz değil, vacip değil. Şimdi yabancı memlekette oturunca insan oradaki insanlarla iyi geçinmesi lazım. İyi geçinince herkes gene bir şey yapamaz. Çünkü karşıdaki karşı vermiyor. Karşılık vermediği için yani mecburen o da iyi geçinir. Müslümanlığa hizmet edeceksen Müslümanlığı güzel göstermen lazım. Yaptığın işler güzel olacak. Yani İslam'ın bizim burada Allah'a şükür burası güzel de bazı yerlerde iyilik yapıyoruz zannediyor İslam'a. Halbuki bilerek, bilmeyerek kötülük yapıyorlar. Çünkü oradaki İslam deyince korkuyorlar. Bunlar nedir diye öyle bir şey göstermişler. Yanlış bir resim, bir fikir göstermişler. İslam bunlar yaramaz insanlar, kötü insanlar diye. Bizim Müslümanlar da çoğu zaman o şeyi tasdik edecek biçimde hareket ediyor. Bunlar tabi mürşidi olmayan, şeyhi olmayan insanlardır. Çünkü mürşidi olan insanlar, şeyhi olan insanlar İslam'ı sevdiriyorlar. İnsanlar bunları görüp de Müslüman olan çok insan var.
tutup da zorla sen Müslüman ol desen 1000 sene tutsan adam olmaz. Ama İslam'ın o güzel ahlakını, güzel emirlerini üstünde kendin yaparsan çok daha etkili olur, Müslüman olabilir insanlar. Allah'a şükür bu memlekette Müslümanlar güzel toplu olan yerler var. Bazı yerlerde de o kadar iyi değil. Müslümanların en büyük yardımcısı Allah'tır. Allah'tan büyük yoktur. Onlara bilmeleri lazım. Allah'ın hikmeti işte bu memleketler, bu yani Avrupa denen yerlerde eskiden hiç Müslümana müsamaha yoktu. Yani kaç bin senedir yani Peygamber Efendimiz'den sonra burada İslam diye bir şey olmadı. Müslümanlık ancak bir yere kadar geldi. Ondan sonrasını hiçbir müsamaha olunmadı. İslam ülkelerinde Hristiyan da vardı, Yahudi de vardı, Mecusi de vardı. Her türlü insana müsamaha vardı. Bu böyle devam etti. Ta ki Allah'ın hikmeti İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ihtiyaç olduğu insanlara mecburen Müslümanları da buraya getirdiler. O vakit tabii Müslümanlar geldiği vakit hiç cami tabii hiçbir şey yoktu. Ondan sonra Allah'ın hikmeti doldu. Camiler de doldu, medreseler de doldu. Burası Müslüman ülkesi gibi her tarafta cami, cemaat var. Onun için bu şeye şükretmek lazım. Bundan fazlasını da insanları zorlamamak lazım. İdare edip bazı şeyleri istemiyorlar. Onlar da farzlardan değil de sünnet, mustahap olan şeyleri çok bazı şeyler uymuyor kendilerine. Onu da fazla istememek lazım. Mühim olan bir yer olsun. O yer olduktan sonra, insanlar toplandıktan sonra bir problem yok. Allah da memnun, peygamber de memnun. Çünkü bu yerler insanların imanları için lazım olan yerler. İman da insan imansız bir işe yaramaz. İsterse bütün dünya onun olsun, isterse bütün dünyadan daha akıllı olsun. İman olmadıktan sonra 5 para etmez o. Nasıl ki ruh olmadıktan sonra, ruh çıktıktan sonra adamı bırakmıyorlar evinde, yanında. Gidip gömüyorlar kendisini. İşe yarasaydı eve bırakacaklardı. Ruh olmadıktan sonra, iman olmadıktan sonra da o da aynı şekilde. Yaşasa bile bir kıymeti yok. Onun için ihtiyaç olan yerlerde bu cami yeridir,
medresede çocukların gelip dinlerini öğrenecek yerleri olması lazımdır. Oraya harcanan para israf sayılmaz. Allah'ın yolunu, Allah'ın emirlerini gösterecek medreseydi, dergahtı, camiydi. Onlara verilen paralar Allah'ın katında mükafatlandırılacak. İlim talebesine de harcanan para bereketli olur. Onun için bu yapılacak yerler, dediğimiz gibi, insanların, bu memleketin insanına ters düşmeyecek şekilde bir aksi bir fikir vermeyecek şekilde yapıldıktan sonra güzel olur. Çünkü İslam güzellik denilir. Allah Azze ve Celle de Peygamber Efendimiz'in hadisi, Allah güzeldir, güzelliği sever diyor. O Allah'ın izniyle insanlara da hidayet olur. Buradaki insanlara da, ailelerine, çoluk çocuğa da muhafaza olur. Bu bilgi Allah'a şükür Müslümanlarda var. Onun için bütün bu Avrupa'da dediğimiz gibi yüzlerce sene bir tane cami yapılmadı. Son 50 senede Müslümanların kendi memleketlerinden daha fazla Müslüman sayısına göre camiler yapıldı Allah'a şükür burada. Onlar da hepsi Müslümanlar kendiler, kimseden yardım almadan herkes ufak tefek vererek güzel güzel camiler yaptılar, medreseler yaptılar. Binlerce, Allah'a şükür. Dediğimiz gibi yapıldı. Allah'a şükür bir de bir insanların da fazla bir tatsız durumlar olmuyor Allah'a şükür. Yani biz dolaşıyoruz bu kıyafetimizle, insanlar, bu memleketin ahalisi geçerken edepli insanlar selam veriyorlar. Allah muhafaza etsin buradaki insanlara, ötekilerine hidayet versin inşallah. Büyükşehir Efendi söylerdi zaten, ahir zaman olduğu vakit bu 7 millet Müslüman olur diyordu. Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, yani 7 tane devlet saymıştı. Onlar Müslüman olur diye haber vermişti. İşte bu insanlar, kötü niyetli olan insanlar, bu şeyleri bizim Müslümanların haberleri yok. Onların daha fazla haberleri var. Bunlar Müslüman olmasın diye ellerinden geldiği kadar Müslümanlığı kötü gösteriyorlar. Ama Allah'ın dediği olur. Vakti gelince bütün dünyada Müslüman olur inşallah. Şimdi ahir zaman oldu. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi yakındır. Çünkü her şey bozuldu. Peygamber Efendimiz'in müjdesi olacak. Benim neslimden gelip dünyayı adaletle, güzellikle dolduracaktı.
Onun için şimdi vakit yaklaştı. İnşallah o günleri de görürüz. Her tarafta ezanlar okunur. O vakit serbest olur. Bütün dünya huzura kavuşur. Çünkü adalet olacak. Dünyanın en güzel şeyi adalet olduğu vakit ondan daha güzel olamaz. Çünkü her tarafta adalet diye bir şey kalmamış dünyada. Onu inşallah ancak Mehdi Aleyhisselam getirir yani. Allah hepimizi o günlere yetiştirsin. Burada olanlar da Allah muhafaza etsin inşallah. Ve minallah tevfik. El Fatiha.